Arabalar 20 dolar, karavanlar 35 dolar. Üstelik de gece kalmak da yasak. Asla hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir Starbucks. Kirkland'daydık, şuradaydık. Şöyle aradan Sohomiş'ten yukarıya çıktık. Leavenworth'a gidiyoruz. Bu gece orada kalmayı planlıyoruz. Kalacak yer bulabilecek miyiz bilmiyorum kocaman karavanla. Alabilirsek oranın özelliği bir Alman kasabası olması. Yani Amerika'nın içinde bir Alman kasabası. Maceramızın ilk gününün ilk gerçekten gezmeli durağındayız şu anda. Leavenworth'a geldik. Leavenworth'un özelliği bir Alman kasabası görünümünde olan bir Amerikan kasabası olması. Herkes anlatıyor burasını çok Almanvari bir yer diye. Biz de gidip bakacağız bakalım ne kadar Almanmış. Leavenworth'ta araba park etmek biraz sıkıntı olur size demişlerdi. Şehrin çok azıcık dışında Park for Night'tan bir yer bulduk. Buranın hani size söyleyeyim 100 metre aşağısında 20 dolara park yerleri var. Park for Night'ta burası için ücretsiz diyordu. Umarım ücretsizdir. Gerçekten ücret almazlar. Çünkü yani 100 metre ileride 20 dolar verirken burası neden free bilmiyorum. Bütün RV'ler burada, arabalar burada park etmişler. Otopark fiyatlarını görüyor musunuz? Arabalar 20 dolar, karavanlar 35 dolar. Üstelik de gece kalmak da yasak. Sadece gündüz parkı için yapmışlar böyle bir şey. 100 metre falan yürüdük ancak. Amerika'daki Türklerle sesleniyoruz. Siz de buraya herhangi bir yere Türk kasabası yapın. Mesela Houston'un orada Kemah vardı. Kemah bir Türk kasabası olabilir. Simidin Almancası peçetelik kuyruğu. Gördüğünüz gibi açık alanlarda ve dış oturma alanlarında alkol yasak. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Suyumu içelim diyorsun. Alkol almak istiyorsanız şuraya iç kısma girmeniz gerekiyor. Yaklaşık yarım saat kadar sıra bekledikten sonra aldığım bir tane Bavarian pretzel, yanında özel peyniriyle ve bir tane all beef frank hot dog. Evet, pretzel konusunda fikirlerinizi alalım. Bildiğin şey, bu kadar gelen yumuşak hali. All beef frank de yarısını ben yiyorum, birazdan yarısını Haluk yiyecek. Bildiğin sosisli. Sadece üstündeki sosları biraz tuhaf. Çok turistik bir alan olduğu için fiyatlar inanılmaz yüksek. Çakılar var. Fiyatları 10.49. 1 dolar daha verirseniz üstüne isminizi yazıyorlar. Mesela böyle Tom yazıyor. Çakı vereyim. Orada her şey değişik. Burası zannediyorum bir kilise.
Ama ondan daha değişik, asla hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir Starbucks. Üstündeki yazıyı görüyor musunuz? Burası Starbucks. Starbucks'ın giriş kapısı. Günaydın, bir Amerika sabahından daha radyo programı gibi oldu. Bize göre Seattle'daki Pike Market en büyük public marketti. Ama diyorlar ki Wenatchee Public Market'i en büyük public marketmiş. Göreceğiz bakalım hangisi daha büyükmüş. Bir futbol sahası büyüklüğünde ve bölgenin en güzel public marketiymiş. Bu arada burası elmalarıyla meşhur. O yüzden sağda solda hep elma tabelalar görebiliyoruz. Büyüklük olarak gerçekten Pike Market'ten daha büyük. Ama dükkan sayısı olarak değil tabii ki. Hiç düşündüğüm kadar büyük bir yer değilmiş yani. Ben daha büyük bir yer bekliyordum burayı. Pike Market buraya hala 5 basar. Sen ne diyorsun? Burası Columbia River. Oldukça geniş ve uzun bir nehir. Burası tekne indirme yerleri. Zamanın birinde buraya kadar güzelmiş. Evet, tam şuraya kadar bu iskele yükselmiş. Oraya kadar yükselmesi demek şuradaki bu çimenlik alanların tamamen suyun altında kalmış olduğunu gösteriyor. En az 2 metre yükselmiş demek ki. Sen 1.63'sün, 40 santimden fazla. Ne yaptın sen 1.63? Nereye gittin ya? 1.55'sin. Kaçsın? 1.64. Pardon, çok büyük hata yapmışım. Ben akşam söylemiştim. Akşamları 1.63 oluyorsun. Ya. Kolombiya River konusunda size bilgi verecek ya. Bak o bilgileri nereden buluyor? Tabii nereden bulacağım? Hepsini ezberimden mi tutacağım? Tamam, şimdi çalıştım. Evet, Kolombiya River neymiş? Columbia River, Pasifik Okyanusu tarafına dökülen Amerika'daki Northwest Coast'taki, yani kuzey batı sahillerindeki en uzun nehirmiş. Hemen bakıyorum. Bir dakika. Uzunluğu 1243 milmiş. Çevir. Hemen çevir. Kaç? Hayır, ekranı çevirme. 1243 mil kilometreye çevir. 1243. Onu zor, biraz da 1.6 ile çarpsın arkadaşlar. Kanada'da, Kolombiya'da Rocky dağlarından doğuyormuş. Teşekkür ediyorsun Güneş Hanım'a verdiği bilgilerden dolayı. Google amca sağ olsun. Seattle'dan buraya geldik biz. Şurada Kanada'dan, kırmızının olduğu yerden doğup şu şekilde ilerleyip buradan Pasifik Okyanusu'na dökülen büyük bir nehir burası. Şimdi nehir kıyısında bir plaja doğru gidiyoruz. Plaja doğru gittiğimiz nereden belli oluyor sizce? Haluk kızları gördü. Acilen plaja doğru gidelim dedi. Göstereyim. Burası da teknelerin girip çıktığı yer olduğu için park alanı böyle. Hafif eğimli görüyorsunuz. Sebebi de şu. Arkalarında bot, trailer taşıyan araçlar buraya dönüp park ettikleri zaman bir daha düzeltmeye uğraşmasınlar. Döndükleri gibi kalsınlar diye yapılmış.
Yani memlekette halkın rahatı için her şey düşünülmüş. Düşme ihtimali ne kadar? Karşı kenarların ne kadar yüksek olduğunu görüyor musunuz? Benim boyun hizama geliyorlar. Nehir buradan başlıyor. Buradaki görüntüsü. Böylece devam ediyor. Sağda ve solda okyanuslar olmasına rağmen batıda ve doğuda Amerika'nın alanı çok geniş olduğu için insanlar hiçbir su kaynağını suya girip ondan faydalanmak adına kaçırmıyorlar. Nehirler, göller, küçük dereler hepsini hem girmek, yüzmek hem de balık tutmak için kullanıyorlar mutlaka. Ama hepsi izinli. Buradan balık tuttukları zaman tutulan balıkların ölçüleri sabitlenmiş durumda. O ölçülerin altında veya üstünde olan balıkları mutlaka geriye atıyorlar. Tutulduğu, yakalandığı görülürse çok büyük cezalar kesiliyor. Küçük olanların büyümesi gerekiyor. Daha büyük olanların da yavrulamaları için onları da geriye atıyorlar. Sadece belli ölçüler içindeki balıkları tutmalarına izin veriyorlar. Vanecci'de Vanecci Müzesi'ndeyiz. Burada işte biraz eskilerden, biraz yenilerden bir şeyler var. O her şeyi karıştırmışlar. Tarih çok fazla olmadığı için ne buldularsa koyuyorlar. 1950'lerden, 60'lardan oyuncaklar, teddy bear'ler, armonikalar. Bunların hepsini tarih diye müzeye koymuşlar. Anahtarcı dükkanı. Burada bir eski okul var. Sobası da var. Yok yok. Tren istasyonuymuş burası. Seattle, Chicago arası trenler çalışıyormuş eskiden burada. Bir tünel, East Portal. 1929'da tamamlanmış. Hala çalışıyormuş. Bir tane 2 millik bir tünel var. Bu 1929'a kadar çalışmış. Çünkü ondan sonra diğer tünel yapılınca kestirmeye almış yolu. Burada Horseshoe Tünel var. Bu da Cascade bölgesindeki ilk tünelmiş. ...8 millik tünelin çıkışı orası. Normalde oradan direkt buraya geçip bu kadar yol dolaşmamış oluyor 1929'dan sonra geçenler. Burası Kızılderili bölgesi. Yani Native People dedikleri insanlar. Taşların üzerinde onlardan kalma yazıtlar, şeyler var, işaretler var. İşte. Tek Kızılderili kadın yazar Homis Humay'mış. Bu kitabı da o yazmış. Coyote Stories. Bizde kazıların resimlenmesi, filmlenmesi her şeyle yasak. Bakın onlarda resimler var. Nasıl yapıldıklarını bir de çocukları getirip anlatıyorlar. Civarda bulunan mamut dişleri. Bu da o zamanlardaki bir dükkan. Hem dükkan hem posta ofisi. İkisi bir arada. Bu da o zamanlardan bir doktor odası. Doğum içinde kullanılan bir oda. Evlerde kullanılan hem ocak hem ısınma için kullanılan bir soba. Hayat çok da farklı değil mi? Bizim kuzinelerimize benziyor aslında. Tek farkı bakın burada. O zamanlarda çamaşırlar kısmi çamaşır makineleriyle yıkanıyormuş. Şu üzerine sürtmelik, bizim taşlara sürterek yıkadığımız, elle sıkmak yerine de böyle bir alet geliştirmişler. Oo, bayağı yük taşıyormuş. Kaç tane at var orada? 4, 8, 12, 16, 20. 3 tane de 23 tane at var. 23 beygirli araba bak. İşte bizim geldiğimiz yer burası. Biz Kirkland'daydık, şuradaydık. Şöyle aradan Sohomich'ten yukarıya çıktık. Şuralardan bir yerden aşağıya indik. Şöyle. Ve Wenatchee'deyiz. Wenatchee'den buradan yukarıya, şurada bir yerde elektrik siti var. Oraya gideceğiz. Oradan da böyle dolaşarak Spokane'e gitmeyi planlıyoruz. Evet, bu da meşhur pervanemiz.
Bu pervanenin özelliği ne? Pasifik'i hiç durmadan tek seferde uçan uçak geldiği zaman burada Vayaçi'de çarpmış. Pervanenin ucu ezilmiş. Pervaneyi burada değiştirmişler. Ve pervane burada kalmış. O da müzelik olmuş dolayısıyla. Hakikaten iyi ezilmiş yani. Üstünde Waterville adında bir kasabadayız. Mecburen akşam oldu. Artık durmamız gerekiyordu. Burayı uygun bulduk. Şöyle bir tenis kortunun yan tarafına çektik. Burada uyuyacağız. Amerika'da hiç görmediğimiz tarzda evler var burada. Evlerin hepsi küçücük. Burası ufak bir kasaba. Etrafta hep elma, şeftali ağaçlarının olduğu bahçeler vardı, görmüştük. Tam böyle filmlerde gördüğünüz küçük kasabalara benziyor. Küçük bir kliniği var. Bir kilisesi var. İşte o çocuklar için oyun parkı var. Meydan var. Fakat ben şu eve hasta oldum. Burası adamın evi. Amerika'da gördüğüm en küçük ev olabilir burası. Yanındaki garajı. Burası Coyote bölgesi diye geçiyor. Waterville aslında adı. Bir Kızılderili kabilesi Coyote'lular. Zannediyorum geleneksel olarak küçük evlerde yaşamaya alışmışlar. Veya başka bir şey var bilmiyorum. Bilen varsa söylesin bana. Ama buradaki evlerin hepsi böyle minik minik evler. Bir odalı ev gibi, çadır gibi. Bizim karavan onlardan daha büyük görünüyor. Bu gece Waterville'da konakladık. Otelde değil tabii ki. Otelde değil tabii ki. Evet. Bu otel zaten bu arada bu köyün en büyük binası. Waterville eski tarihi dokusunu korumaya çalışan köylerden bir tanesi burada. Küçücük bir parkı, bir iki tane kilisesi, bir iki tane diyorum çünkü farklı mezhepler var. Evlerin hepsi küçücük. Amerika'da hiç görmediğimiz kadar küçük evler var. En büyük bina bu otel. Ama inanılmaz kocaman bir cadde. Karşıdan karşıya geçerken yoruluyorsunuz ama araba yok ortalıkta. Burası arkadan bizim geldiğimiz yolun olduğu sokaklar. Şurada bir tane otel var. Otelin tamamı muhtemelen köyün hepsinin nüfusunu alır gibi görünüyor. Bayağı büyük çünkü. Bir tane müze yapmışlar. Gelen geçen yoldan herhalde girsin diye. Şurada park var. Biz parkın yanında kaldık. Burayı tadilat yapıyorlar. Şurada görünen bina banka. Ve burası da o eski kovboy filmlerinden hatırladığınız gibi işte bir tane kafe gibi bir yer var. Yanında bir eskici dükkanı, antikacı. Marangoz sadece ön cepheden ibaret. Arka tarafı tamamen yıkılmış durumda, camından baktık. İşte arkada bir iki tane böyle bakkalımsı dükkanlar falan var. Ana caddesi burası ve kocaman geniş bir cadde görüyorsunuz. İki tarafta çapraz araba park etsin diye yer, ortaya da çift şerit yapmışlar. Ama gerçekten karşıdan karşıya geçmek bu kadar boş bir alanda insanı sıkıyor. Bu benim hayallerimin kamyoneti. F100. Hem de rengi de çok güzelmiş. Pioneer Park. Biz Pioneer Park'ta şu aşağıda kaldık. Şöyle halka geçirmece oyunlarının oynandığı bir alan var. Piknik masaları o kadar çok ki muhtemelen köyün böyle bir karnavalı vesairesi falan olduğu zaman burada toplanıp hepsini birden oturabileceği kadar yer yapmışlar buraya. Evet, müze de kapalı. Bu adam ne yapıyor? The Water Dowser. Su arayıcı. Eskiden böyle arıyorlarmış ya ellerinde çubuklarla gizemli adamlar. Bu da su arıyor. Biz şu anda Historical Yellowstone yolunun üzerinde ilerliyoruz. Route 2 diye geçiyor. Eskiden ilk yapıldığı zamanlarda Yellowstone Trail diye geçiyormuş burası. Seattle'dan başlayıp ilk önce Chicago'ya kadar yapılmış. Ondan sonra da Boston'a kadar devam etmiş yol. 1919'larda Boston'a kadar uzatmışlar yolu. Bu yolun yapım hikayesi de enteresan. Burada böyle hikayeden bir yol varmış. Çamur içinde, arabaların gidemediği, sıkıntılı, zorlu bir yol. Aralardaki belediyelikler demişler ki bizim yerlerimize insanlar gelsinler. Ve yolu yapmaya karar vermişler ortaklaşa olarak. İnsanları bu yoldan Yellowstone'a gitmeye teşvik etmek amacıyla da yollara ücretsiz kamp alanları yapmışlar. Duraklama yerleri yapmışlar. Dinlenme alanları yapmışlar. Biz bilmeden ilk başlangıcımıza yolun Route 2'den çıktık. Boston'a kadar devam mı etsek aşağı inmeden acaba? Boston'da bizim arabamızı koyabileceğimiz, 6 ay durabilecek bir yer varsa, bilen varsa biz Boston'a kadar bu yoldan devam edelim. Aşağı inmeyelim. Çünkü karavanı bırakmamız gereken bir yer lazım 6 ay boyunca.
Amerika için tarih 1900'lerde başladığı için bize 1900'ler çok yeni, daha dünmüş gibi, bizim hikayemizmiş gibi geliyor. Burada bir tane çan var. Bu çan 1900'den 1908'e kadar okulun çanıymış ve buraya tarihi olarak bağışlanmış. 1900'lü yıllarda buraya bir tren yolu yapılmasına karar verildiği zaman tabii ki malzemelere ihtiyaçları olmuş. Onları insan gücüyle taşımak çok zor olduğu için böyle bir teleferik hattı gibi bir şey kurmuşlar. Bu ahşap direk de o zamanlardan kalma. Bu da onun üzerinde bunları taşımak için kullandıkları vagonlardan bir tanesi. Şu da aradaki taşlardan bir tanesi. Yani onlar için hakikaten her şey o kadar tarih ki aradaki yoldaki taş, bu direk, hepsi buradalar. Amerika'da insanı ne şaşırtabilir ki? Şu arkamda gördüğünüz sobamsı bir şey koymuşlar. Üstte ateş yakıyorsun, alttan küllerini alabiliyorsun. Burada bayağı bildiğiniz şömine var. Burada aynı sobadan bir tane daha var. Evet, bizim çocuk oyuncağını buldu. Kepçe operatörü yetiştirme oyuncağı. Bu sefer de ben kendime göre bir salıncak buldum. Demek ki Amerikalılar çocukken öğreniyorlar bu işi. Neyi? Altın oymayı. Evet, bunun altını bayağı bir oymuşlar.